Dünyanın en rasyonel, en aklı başında insanını düşünün. Hani mesela felsefenin babası Sokrates'i hayal edin. Evet, felsefe deyince akla ilk gelen isimlerden biri tabii. Aynen. Şimdi eline birkaç kadeh fazla şarap veriyorsunuz ve dakikalar içinde o yüce bilge masaların üzerinde falan bir pantomimci gibi dans etmeye başlıyor. Yani o sırada Sokrates'in o görkemli, hani bedenden bağımsız, saf akıldan oluşan ruhuna ne oldu? Nereye kayboldu sizce? İşte yüzyıllar boyunca felsefe bu soruyu hep bir şekilde geçiştirmeyi tercih etti. Yani bedenin o hastalanan, sarhoş olan, çürüyen yapısıyla ruhu hep ayrı tuttular. Ruh o fırtınalı denizde sarsılmaz bir deniz feneri gibi görülüyordu. Hı hı. Yani beden acı çekerdi ama o içimizdeki çekirdek benlik her zaman güvende kalırdı falan diye düşünülüyordu değil mi? Kesinlikle her zaman makinenin kontrolünde sayılırdı ruh, ta ki bazı tıp ve anatomi düşünürleri çıkıp o fenerin aslında fırtınanın ta kendisi olduğunu söyleyene kadar. Ve biz de tam olarak bu derinlemesine incelememizde o feneri tuzla buz eden bir metni masaya yatırıyoruz. 1745 yılına ait bir eser, Ruhun Doğal Tarihi. Dönemi için gerçekten çok radikal, çok cesur bir metin açıkçası. Şu an sabah kahvesini yudumlarken ya da işte işe yetişmeye çalışırken bizi dinleyen siz, bugünkü misyonumuz çok net. Yani modern sinir bilim ortada yokken, mikroskoplar henüz beynin sırlarını çözecek kadar gelişmemişken yazılmış bu eseri inceleyeceğiz. Ruhun gizemli bir bulut değil, doğrudan bedene, kaslara ve anatomiye bağlı fiziksel bir organ olduğunu nasıl savunduğuna bakacağız. Bu metin aslında Descartes gibi devlerin yerleşik felsefi dogmalarına doğrudan bir saldırı niteliğinde. Yani yazar okuyucusuna özetle şunu söylüyor: gerçeği anlamak istiyorsanız gökyüzüne bakıp metafizik teoriler üretmeyi bırakın. Aynen, elinize bir neşter alın diyor resmen. Tam olarak öyle, elinize bir neşter alın, anatomi masasına, sinir uçlarına, bedenin o ıslak ve karanlık iç dünyasına bakın diyor. Metni okurken beni en çok düşündüren şey, yazarın ruhu tartışmaya başlamadan önce temel fizik kurallarına, yani bildiğimiz madde kavramına saldırması oldu. Descartes'in sisteminde madde dediğimiz şey, masada duran bir taş gibidir hani. Evet, tamamen pasif bir şey. Sadece uzayda yer kaplar, kendi başına hiçbir eylemi, hiçbir gücü yoktur. Ölü bir şeydir yani. Eğer madde ölüyse, insana o canlılığı veren şey dışarıdan, ilahi bir boyuttan gelmek zorundadır. Ancak yazar, maddenin doğasını bambaşka bir şekilde ele alıyor. Temel kopuş da tam olarak burada yaşanıyor zaten. Yazar, maddenin o pasif, eylemsiz bilardo topu modelini kesin bir dille reddediyor. Ona göre maddenin kendi içinde içkin bir hareket ettirici gücü var. Ciddi bir iddia bu o dönem için. Kesinlikle öyle. Çok daha kritik olanı da şu: maddenin organize olduğunda, yani sinirler ve kaslar gibi belirli formlara büründüğünde hissetme yetisi sergileme kapasitesi var. Yani yaşam veya bilinç evrenden bedenin içine sonradan üflenen sihirli bir toz değil. Doğru şartlarda bir araya gelmiş maddenin, biyolojik bir organizasyonun tamamen doğal bir sonucu aslında, değil mi? Aynen öyle. Biyolojik organizasyonun doğal bir yan ürünü. Bu mantıkla ruh daracık bir noktaya hapsedilmiş, uzamı olmayan soyut bir hiçlik olamaz o zaman. Metin ruhun beynin içinde ortak duyu merkezi dedikleri o donanımsal bölgede fiziksel bir yeri olduğunu iddia ediyor. Ve bunu anlatmak için muazzam bir saat analojisi kurmuş. Ruhu bir saatin içindeki çana benzetiyor. 18. yüzyıl aklını düşünürsek bu son derece zarif bir mekanik metafor aslında. Yazar bedeni saatin çarkları, dişleri ve yayları olarak kurguluyor. Peki ya sinirler? O dönem hayvansal ruhlar adı verilen, sinirlerimizde dolaştığına inanılan ince, mikroskobik bir sıvı var. İşte bu sıvıyı da o çana vuran çekiç olarak tanımlıyor. Yani dışarıdan gelen etki o çekici hareket ettiriyor. Kesinlikle. Mekanizma şöyle çalışıyor: bedenin dışından gelen bir etki sinirleri titreştiriyor. Sinirlerdeki o sıvı hareketlenip beyindeki çana, yani ruha çarpıyor. Çekiç çana vurmadığı sürece ruh hiçbir şey hissetmez. O uyku durumu mu oluyor o zaman? Aynen öyle, derin ve rüyasız bir uykuyu düşünün. O an beden aktiftir, kalp atar, ama çekiç çana vurmadığı için ruh karanlıkta, izole ve tamamen bilinçsiz bir halde bekler. Hani modern bir akıllı telefon ekranını düşünmek gibi bir şey bu. Ekran tek başına pasiftir.
Donanımsal olarak oradadır ama hiçbir şey ifade etmez. İşlemciden, yani o eski tabirle hayvansal ruhlardan bir elektrik sinyali gelmediği sürece siyahtır. Çok doğru bir benzetme. Sinyal gelmezse karanlıktır. Ancak bir bildirim geldiğinde, dışarıdan bir sensör tetiklendiğinde ekran aniden aydınlanır, renklenir ve bir anlam ifade etmeye başlar. Yani ruh dediğimiz o yüce kavram, çekicin ona vurmasına, o fiziksel girdiye tamamen muhtaç. Bu telefon analojisi aslında meselenin karanlık tarafını da çok iyi açıklıyor açıkçası. Telefonun bataryası bittiğinde veya anakartı hasar gördüğünde ekranın yazılımı ne kadar kusursuz olursa olsun hiçbir görüntü alamazsınız. Yazılım uçup gitse bile donanım yoksa bir işe yaramıyor yani. Kesinlikle. Yazarın da vurguladığı şey bu. Bedenin mekanik sistemi sekteye uğradığında veya hasar gördüğünde ruhun da hissetme ve düşünme kapasitesi tamamen durur. Yani ruh bağımsız bir efendi değil, bedenin işleyişine bağımlı bir tutsaktır aslında. O halde burada durup biraz geriye o dönemin en tuhaf inançlarından birine gitmemiz lazım. Madem ruh sinirlerin tetiklediği bir çan, bedenin fiziksel yapısına bu kadar bağımlı, Descartes'in hayvanların acı çekmeyen, hiçbir şey hissetmeyen, ruhsuz otomatlar olduğu teorisi mantıken çökmüyor mu? Kaynak metin hayvanların sadece birer makine olduğu fikrini epey sert eleştiriyor. Hem de nasıl? Descartes'in hayvan-makine teorisi o dönem kendi felsefi sistemini kurtarmak için uydurduğu zorunlu bir yalandı diyebiliriz. Eğer ruh sadece insanlara özgü ilahi ve ölümsüz bir parçaysa, hayvanların kesinlikle hissetmemesi gerekiyordu. Yani hissettiklerini kabul ederse bütün teorisi çökecek. Aynen öyle. Ancak yazarımız bunu son derece absürt ve gülünç buluyor. Anatomi masasında bir köpeğin sinir sistemini açıp baktığınızda insanınkiyle birebir aynı çarkları, aynı yayları ve sinir tüplerini görüyorsunuz. Zaten evcil hayvanı olan herkes bunun saçma olduğunu bilir herhalde. Tabii ki. Dahası yazar hayvanların acı, korku, neşe veya şefkat anlarında çıkardıkları seslerin, beden dillerinin çok net bir duygusal dil olduğunu savunuyor. Bir köpeğin acı içinde kıvranırken sadece kırık bir saat gibi gıcırdadığını iddia etmek, aklı, bilimi ve kendi gözlemlerimizi açıkça inkar etmektir. Hayvanların duyguları olduğunu kabul etmek bugün bize çok sıradan gelebilir. Ama yazarın bunu savunmasındaki asıl amacın sadece hayvan hakları olduğunu sanmıyorum. Buradan insana doğru çok daha büyük, çok daha yıkıcı bir köprü kuruyor değil mi? Çok haklısınız. Asıl hedef insan doğası zaten. Eğer hayvanlar bizimkiyle aynı sinir ağlarına sahipse ve bizim gibi hissediyorlarsa, o zaman bizim o çok övündüğümüz, rasyonel, özgür iradeye sahip ruhumuz da aslında tamamen hayvanlarda da bulunan biyolojimizin, sinirlerimizin bir kölesi olabilir mi? İşte baştaki Sokrates örneği burada devreye giriyor. O şarap içip dans eden filozof var ya, acaba yazar, insan iradesinin gerçekten birkaç damla kimyasal bir illüzyondan ibaret olduğuna mı inanıyor? Evet, metnin felsefi satrancındaki şahmat hamlesi de tam olarak bu. İnsanın iradesinin sandığı kadar bağımsız olmadığını kanıtlamak için tıp tarihinden ve gündelik hayattan vurucu kanıtlar sunuyor. Afyon'u ele alalım mesela. Hı hı. O dönem çok yaygın bir örnek. Dünyanın en iradeli insanı bile olsanız, bedeninize belli bir doz afyon girdiğinde o asil ruhunuz mecburen uykuya dalıyor, direnemiyorsunuz. Veya zehirler, kuduz bir hayvanın ısırığıyla kana karışan o zehir, insanın bütün o mantığını, ahlakını ve düşünme kapasitesini dakikalar içinde yok edebiliyor. Kontrolsüz bir yaratığa dönüştürüyor insanı. Kesinlikle ruh dediğimiz o efendi, kan dolaşımındaki küçük bir değişime anında teslim oluyor. Yani bedenin kimyası ruhu kelimenin tam anlamıyla rehin alıyor, ben özgür irademle karar verdim diye böbürlendiğimiz anlarda bile aslında beynimizdeki sinir ağlarının bize yaşattığı hazza veya acıya doğru çekilen birer makineyiz sadece. Ne yazık ki öyle görünüyor. Kararlarımız, felsefemiz, bütün o entelektüel duruşumuz falan hepsi birkaç damla zehrin veya alkolün insafına kalmış durumda. Gerçekten sarsıcı bir fikir bu. İşin mekaniğine inersek, yazar, ruhun, rasyonelliği dediğimiz şeyin aslında sinirlerin düzenli ve dengeli titreşimi olduğunu söylüyor. Zehir veya aşırı alkol bu sinir tüplerindeki sıvıların akışını keosa sürüklüyor.
o baştaki çekiç ve çan örneğine dönersek, Aynen. Çekiç çana o kadar düzensiz ve şiddetli vuruyor ki ortaya çıkan ses, yani düşüncelerimiz tamamen mantıksızlaşıyor. Ruh her zaman bedenin ona sağladığı verinin kalitesine mahkumdur. peki bu bizi çok daha rahatsız edici bir soruya itmez mi? Eğer benim kararlarım, düşüncelerim tamamen dışarıdan sinirlerime, oradan da ruhuma taşınan mekanik mesajlara bağlıysa, ben bu mesajlara ne kadar güvenebilirim? Harika bir soru. Gerçeklik algımız ne kadar doğru mesela? Evet, yani dışarıdaki dünyayı, renkleri, sesleri gerçekten olduğu gibi mi algılıyorum? Metinde duyuların mekanizmasını anlatmak için o içi sıvı dolu, uzun, silindirik sinir tüplerinden bahsediliyor. Açıkçası bunun nasıl çalıştığını gözümüzde canlandırmak biraz güç. Işık veya ses nasıl oluyor da fiziksel bir hisse dönüşüyor? Yazar bunun için akıldan hiç çıkmayacak son derece basit ama etkili bir tahta direk analojisi kullanıyor. Tahta delek mi? Nasıl yani? Şöyle, uzun bir tahta direk düşünün, bir ucuna kulağınızı dayıyorsunuz, diğer ucunu da birisi tırnağıyla hafifçe kazıyor. O minicik sürtünme sesi, tahtanın katı yapısı üzerinden titreşimini hiç kaybetmeden anında kulağınıza ulaşır. Aa, evet, çocukken yaptığımız o ipli teneke telefonlar gibi. Kesinlikle tam olarak o mantık. İşte sinir sisteminin dış dünyayla kurduğu ilişki de tam olarak böyle mekanik bir aktarım. Dış dünyadaki bir nesne elinizdeki sinir uçlarına dokunduğunda o içi sıvı dolu sinir tüplerinde direktekine benzer bir basınç dalgası yaratıyor. Ve o dalga beyne ulaşıyor. Evet, bu mekanik dalga hiçbir kesintiye uğramadan beynin merkezindeki o çana çarpıyor işte. Tamam, titreşim tahtanın bir ucundan diğerine gidiyor ve biz sıcaklığı, rengi veya sesi bir şekilde hissediyoruz. Bunu anladım. Peki ama elime dokunan o şeyin sıcaklığı gerçekten ateşin kendi felsefi doğası mı? Yoksa çan sadece çekicin vurma şiddetini mi yorumluyor? Çan aslında neyin vurduğunu değil, nasıl vurduğunu yorumluyor. Yani çekiç bana dışarıdaki dünyanın gerçeğini mi söylüyor? Bunu merak ediyorum. Asla gerçeğini söylemiyor. Çan neyin vurduğunu bilemez dediğim gibi sadece nasıl vurulduğunu bilir. Yazar, duyularımızın bize dış dünyanın mutlak hakikatini göstermek için değil, sadece makinamızın hayatta kalmasını sağlamak için var olduğunu açıklıyor. Yani bir hayatta kalma aracı diyorsunuz. Tamamen öyle. Tat alma duyusunu düşünelim mesela. Metne göre şekerin kendisinde üniversel bir tatlılık veya tuzun içinde mutlak bir tuzluluk özü falan yoktur. Ciddi misiniz? O zaman o tatlı hissi nereden geliyor? Olan tek şey şekerin o kristal yapısının dilinizdeki sinir uçlarına yaptığı geometrik ve fiziksel baskıdır aslında. Beyin o belirli baskı türünü hoş bir his, yani tatlı olarak yorumlar. Neden? Çünkü vücudun şekere, o enerjiye ihtiyacı vardır. İnanılmaz gerçekten, yani gerçeklik algımız sadece beynimizin o fiziksel baskılara uydurduğu kullanışlı bir arayüzden ibaret o zaman. Sarılık hastası birinin gözünde safra biriktiği için her şeyi sarı görmesi örneği de geçiyordu metinde, hatırlarsanız. Evet, o da çok çarpıcı bir örnektir. Eğer saframız kalıcı olarak öyle kalsaydı ve tüm insanlık doğuştan sarılık olsaydı, herhalde dünyanın gerçekten sarı olduğuna yemin ederdik hepimiz. Duyularımız bizi hayatta tutuyor, ateşe dokunmamızı engelliyor ama bize asla evrenin nesnel sırlarını vermiyor anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Bizim algımız tamamen biyolojik bir hayatta kalma kılavuzu. Tabii buraya kadar hep dış dünyadan gelen anlık hisleri konuştuk. Direğin ucuna vurulduğu o şimdiki anı yani. Hı hı, canlı yayın gibi. Evet, ama insan zihnini asıl karmaşık yapan şey anlık veriler değil, geçmişi hatırlamamız veya geleceği hayal etmemiz meselesi var. Henüz olmamış bir şeyi nasıl gözümüzde canlandırabiliyoruz? Veya yıllar önceki bir acıyı nasıl ilk günkü gibi aynı şiddetle hissedebiliyoruz? İşte bu çok garip bir olay. Metin tam da burada duyuların ötesine geçip hafıza ve hayal gücünün fiziksel mekanizmalarını da açıklıyor. Evet, hafıza konusu bence metnin en can alıcı yerlerinden biriydi. Ben okurken hafızanın kafamızın içinde ruhani bir bulut deposu falan olarak değil, tamamen fiziksel bir oyuk olarak tanımlandığını hissettim. Tam olarak fiziksel bir izden bahsediyor yazar. Hani o sinir tüplerindeki sıvılar belli bir yolu çok sık kullanırsa, beyin dokusunda kelimenin tam anlamıyla fiziksel izler, derin kanallar açıyor. Tıpkı bir nehrin yıllar içinde aynı yerden akarak yatağını derinleştirip koca bir kanyon yaratması gibi bir şey bu.
O nehir yatağı benzetmesi gerçekten harika. Çünkü sürecin ne kadar mekanik olduğunu, ne kadar etten ve kemikten bir süreç olduğunu çok iyi özetliyor. Bir şey hatırladığınızda aslında olan şey şu, o hayvansal sıvıların, bedenin enerjisinin beyninizde daha önce açılmış o derin kanallara yeniden hücum etmesidir. Ve o eski titreşimi mekanik olarak tekrar canlandırması oluyor. Kesinlikle. Peki ya dışarıda hiçbir nesne yokken zihniniz kendi iç dinamikleriyle bu kanalları durduk yere doldurursa ne olur? İşte yazar buna hayal gücü diyor. Dışarıdan bir etki yokken bile sinir izleri tetiklendiğinde olmayan şeyleri görmeye veya hissetmeye başlıyoruz. Ve o kanallar gereğinden fazla derinleştiğinde, suların akışı kontrol edilemez bir hal aldığında, işlerin nasıl çığırından çıkabileceğini meşhur düşünür Blaise Pascal'ın hikayesiyle görüyoruz metinde. Bu kısım beni benden aldı açıkçası. Pascal örneği dönemin tıbbı açısından bir dönüm noktasıdır. Metin, Pascal'ın zihnini o yoğun matematiksel ve felsefi hesaplamalarla nasıl yıprattığını anlatıyor. Pascal o kadar çok ve derin düşünmüş ki, beyin liflerindeki o hayal gücü izleri fiziksel olarak aşınmış, tahrip olmuş adeta. Sonuçta da hayal gücü bedenin rasyonel kontrolünden çıkıyor tabii. Evet, Pascal sürekli sol tarafında ateşten bir uçurum gördüğünü sanıyor. Hatta düşmemek için sol tarafına sürekli sandalyeler dizmek zorunda kalıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yok artık diyebileceğimiz bir durum ama Pascal'ın durumu 18. yüzyıl tıbbının delilik ile nörolojiyi nasıl birleştirmeye başladığını gösteriyor bize. Burada çok kritik bir detay var ama Pascal aklını tamamen yitirmiş falan değildi. Nasıl yani? O uçurumun gerçek olmadığını biliyor muydu? Evet, mantıksal olarak sol tarafında gerçekten bir ateş uçurumu olmadığını bilecek kadar akıllı başındaydı aslında. Ancak beynindeki o içsel hayal gücü kanalları fiziksel olarak o kadar şiddetli tetikleniyordu ki beyni onu tam bir gerçeklik gibi algılamaya mecbur kalıyordu. Hayal olduğunu bilmesine rağmen o korkuyu fiziksel olarak iliklerine kadar yaşıyordu yani. Çünkü sinir yollarındaki titreşim çok baskındı. İradeniz bu gerçek değil diyor ama beyninizdeki fiziksel yollar size o ateşi hissettiriyor zorla. Aynen öyle. Çekiç çana o kadar güçlü ve yanlış vuruyor ki mantığın sesi duyulmaz oluyor bir noktadan sonra. Aslında bu durum metinin deha ile delilik arasında kurduğu o ince çizgiyi de açıklıyor bence. Metin bu mekanizmanın sadece hastaları değil, en büyük dehaları da yarattığını söylüyor zaten. Ünlü şair Corneille örneği var mesela. Evet, Corneille örneği de çok önemli. Yazar, Corneille'in o devasa trajedyaları yazabilmesi, o büyük tutkuları kelimelere dökebilmesi için beynindeki o hayal gücü izlerinin olağanüstü bir şiddetle titreşmiş olması gerektiğini belirtiyor. Adeta bir deprem gibi. Sıradan insanlarda nasıl oluyor peki? Sıradan bir insanın beynindeki izler hafif bir meltem gibi titreşirken, dehanın ve delinin beyinleri kelimenin tam anlamıyla birer fırtına yaşıyor. Aralarındaki tek fark, dehanın o fırtınayı sağlam bir yargı yeteneğiyle yönlendirebilmesi. Yönlendiremediği an, zihin doğrudan o ateş uçurumuna yuvarlanıyor. O zaman bütün bunları masaya koyup sonuca doğru gidelim yavaş yavaş. Benim hafızam, sinirlerimdeki fiziksel aşınmalar, duyularım, sinir uçlarımın bana uydurduğu hayatta kalma hikayeleri, en büyük sanat eserleri ise beyin liflerindeki o şiddetli titreşimlerden ibaret. Olayın özeti tamamen bu aslında. İyi de eğer iradem de kimyasal dengelere bağlıysa, nerede kaldı o meşhur mutlak doğru veya evrensel güzellik dedikleri şeyler? Sanatta, zevkte veya felsefede hepimizin üzerinde uzlaşacağı tek bir gerçek nasıl var olabilir ki bu durumda? Mantıken var olamaz zaten. Yazar da bu mekanik sistemin doğal bir sonucu olarak iyi zevk veya kötü zevk diye bir şeyin varlığını kökten reddediyor. Göreceli diyor yani her şeye. Tamamen öyle. Müzik dinlerken veya bir tabloya bakarken hissettiğimiz o yüce falan dediğimiz duygular aslında sinir tellerimizin o anki gerginlik durumunun ve kendi bireysel kanallarımızın verdiği tepkidir sadece. Hamilelikteki aşerme örneği de vardı galiba. Evet. Metin çok ilginç bir noktaya değiniyor. Hamilelik dönemindeki aşermeleri veya insanların başkasına iğrenç gelen kokulardan bir şekilde hoşlanmasını bile o dönemki sinirlerin fiziksel gerginliğine ve o kanalların yapısına bağlıyor yazar.
Güzellik nesnel bir şey değildir diyor. Sadece sizin sinir ağınızın anlık bir tepkisidir. İşte şimdi yazarın o koca felsefe devlerine, özellikle her şeyi Tanrı'nın veya ruhani bir aklın içinde arayan Malebranche gibilere neden bu kadar acımasızca saldırdığını çok iyi anlıyorum ben. Yazar onları resmen havadan şatolar kuran masa başı filozofları olarak görüyor. Çok doğru. En büyük eleştirisi o soyutlamalara zaten. Anatomiyi bilmeden, kasların ve sinirlerin nasıl çalıştığına bakmadan, sadece kendi zihinlerindeki o hayal gücü izlerini takip ederek insan doğasını açıklamaya çalıştıklarını iddia ediyor yazar. Descartes ve Malebranche gibilerin en büyük hatası felsefeyi bedenden koparmakta ona göre. Metin bize gerçek bir düşünürün tıpkı bir cerrah gibi gerçeği neşterle açması, kanıtlara, dokulara ve o fiziksel dünyaya bakması gerektiğini söylüyor. Laf ebeliği yapmak yerine laboratuvara girin, diyor yani. Aynen öyle. Süslü kelimelerle, mantık oyunlarıyla okuyucuyu büyüleyen değil, mikroskobik dünyayı inceleyen kişidir gerçek filozof diyor. Bu metin, insan zihnini o soyut göklerden alıp tekrar biyolojinin, maddenin ve doğanın kalbine yerleştirmeyi amaçlıyor. 1745 yılı için ne kadar cüretkar bir adım olduğunu düşünmek bile insanı gerçekten hayrete düşürüyor. Bir tarafta ruhu kutsallaştıran, hayvanları makine sayan ve felsefeyi dinden ayıramayan devasa bir sistem var ortada. Adeta yıkılmaz bir kale gibi o sistem. Ve diğer tarafta biri çıkıp diyor ki, delilik ruhani bir ceza değil, tamamen nörolojik bir psadevredir. Hayvanların bir dili vardır ve insan zihninin o derinliği aslında sinir sisteminin biyolojik bir yankısıdır diyor. Modern bilimin, psikiyatrinin bulduğu o sonuçları yüzyıllar öncesinden anatomi masasında öngörüyor resmen. Kesinlikle. Peki tüm bunlar şu an bizi dinleyen sizler için. Sabah odaklanmak için o ilk yudum kahveyi içtiğinizde veya akşam eve dönerken neden önemli? Evet, asıl mesele bu. Bize ne söylüyor bugün için? Çünkü her gün, her saniye bu felsefeyi bizzat bedeninizde yaşıyorsunuz. Üzüntülü, boğucu bir yanınızda dışarı çıkıp ormanda yürüyüş yaptığınızda o fiziksel aktivitenin ruh halinizi değiştirmesi ya da otobüste giderken burnunuza gelen bir parfüm kokusunun beyninizdeki o fiziksel nehir yatağına aniden dolarak sizi yıllar öncesine o yaz akşamına ışınlaması falan. Aslında tam olarak o 18. yüzyıl düşünürünün bahsettiği mekaniği deneyimliyorsunuz o an. O hayvansal ruhlar kanallara hücum ediyor ve çekiç çana vuruyor. Biz de sadece o sesi dinliyoruz içimizde. Aynen öyle. Bütün mesele bu fiziksel etkileşimde yatıyor. Ve bu gerçek bizi en başa, kendi doğamıza dair o en tekinsiz soruya geri getiriyor aslında. Eğer bizi biz yapan tutkularımız, anılarımız, o en sevdiklerimize duyduğumuz hisler falan, hepsi beynimizdeki fiziksel yollardan, sinir ağlarımızdaki sıvılardan ve mekanik aşınmalardan ibaretse, yaşlandığımızda o biyolojik yollar silinmeye başladığında, dokular değiştiğinde, geriye biz diyebileceğimiz ne kalır ki? Ürkütücü ama bir o kadar da önemli bir soru. Sadece bu sinir uyarımlarının toplamından ibaret, şarjı bitince kapanan o telefon ekranı mıyız hepimiz? Yoksa o mekanik saatin tiktakları arasında sinir bilimin henüz keşfedemediği, çekicin değil ama belki çanın kendi doğasında yatan ve maddeden bağımsızlaşabilen yepyeni bir müzik türü mü gizli? Bir sonraki düşüncenizde, kahvenizin ilk yudumunda bedeninize yayılan o kimyasalın izini sürerken bunu da bir tartın derim.